Şimdi mideye başlıyorum. 32 adet sık iğneyi ön ilmeklerinden örmüştüm. Ön ilmeklerinden ördüğüm için birer tane de arkalarında ilmeklerim kaldı. Şimdi mideyi buradan başlıyorum. Bu benim birinci ilmeğim. Oraya beyaz ipimi sabitliyorum. Önce 3 tane sık iğne yapacağım. Sabitlediğime de bir adet yapıyorum. Bu 1, 2 ve 3. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet ilmeği atlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. ilmeğime batıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. Bu battığım birinci sık iğnem. Bu ikinci ve üçüncü. Zincir çektiğimiz yerlere kaplumbağanın ayaklarını dikeceğiz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 adet ilmek atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. Bu ikinci sık iğnem. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektiğim yere kuyruğu dikeceğiz. 2 adet atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Tekrar 2 sık iğne olmuş oldu. Battım ve bir sonraki. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. 3 tane sık iğne yapmış oluyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane sık iğne atlıyorum. 5. ilmeğime batıyorum. Bundan sonra 7 tane sık iğne öreceğim. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu arada 4 tane bırakmıştım. Onların da arka ilmeklerinden ördüm. Buraya da kafasını dikeceğiz. Sıramızın başlangıcına geldim arkadaşlar. Şimdi ilk 3 tane sık iğnem var sıramın başlangıcında. 3 adet sık iğne örüyorum. 2 ve 3. Bundan sonra 4 tane zincir çekmiştik. Her zincirin üzerine sık iğne örüyorum. Yani 4 zincire 4 sık iğne. 3 ve 4. Daha sonra 3 sık iğnem var. 3 adet sık iğne örüyorum. 3 tane zincirim var. Üzerlerine sık iğne örüyorum 3 adet. Bu sırayı bu şekilde örüyoruz. Sık iğneleri sık iğne, zincirlerin üzerine de kaç adet bıraktıysak o kadar sık iğne örüyoruz. Sıramızın sonunda 36 adet sık iğnemiz oluyor. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Midenin 3. sırasına geldik. Şimdi artık azaltmalara başlıyorum. Bir tek bir eksilt yapacağım. Yani bir sık iğne öreceğim. Bir adet azaltacağım. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramızın sonunda 24 adet sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, midesini tamamen kapatmadan şimdi ayaklarını, kuyruğunu dikeceğiz. Bu 2 tane zincir çektiğim yere kuyruğunu dikeceğiz. Bir tane mideden, bir tane kuyruktan sık iğneyi alıyorum ve dikiyorum. Bir mideden, bir kuyruktan alıp
sabitliyorum. Kuyruğu buraya sabitleyeceğiz. Şimdi arka ayaklarına geçeceğim. Arka ayaklarını, bu yelpaze gibi olan kısmı kuyruğa doğru bakacak. Şöyle yani. Bunu buraya iğneyle monte edeceğim. Bu sefer bunu dışarıdan değil de içeriden dikeceğim. Bu şekilde monte ettim buraya. Uç kısmını da deliğinden içeriye ittim. Şimdi şöyle yapıyorum. Yine zincirin altında kalan bir parça var. Bir tane ayaktan bir tane de bedenden alıp buraya monte ediyorum. Bu alt kısmı ayağın. Şimdi de şu kısım var, açıkta olan. Yine bir tane ayaktan bir tane bedenden alıp buraya dikiyorum. Bunları ben daha sonra sabitleyeceğim. Şimdi ayaklarda ördüğümüz düzgün yeri var. Buraya monte ederken bu yelpaze kısmı içe bakması gerekiyor. Ters çevirdiğimde düzgün yeri altta kalıyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. İğne ile şu kısma çıkıyorum. Yani ipimin yönünü değiştirmiş oldum. Yine buraya sabitliyorum. Ters çeviriyorum. İğnemi içeriye geçiriyorum. Yine bir bedenden bir ayaktan alıp buraya monte ediyorum. Şimdi ön ayaklarını dikeceğiz arkadaşlar. Ön ayaklarında da sihirli halkanın olduğu yuvarlak kısım kafaya doğru bakacak. Kafayı buraya monte edeceğiz. O yüzden şu yuvarlak kısım içe bakacak. Yine geçirdim. Bir bedenden bir vücuttan alıp dikiyorum. Diğer ön ayağı da aynı bu şekilde. Sihirli halkaların olduğu yuvarlak kısımlar birbirine bakacak. Ayaklarımızı da bu şekilde monte ediyoruz. Ayaklarını diktim arkadaşlar. Buraya kafa monte olacak. Ön ayaklarda sihirli halkanın olduğu kısımlar içe bakıyor. Arka ayaklarda da oval kısımlar birbirine bakıyor. Şimdi midenin yeni sırasına başlıyorum. Bu sırada 2x bir A yapıyorum. 2 tane ördüm, bir tane eksilttim. İki tane örüyorum, bir tane azaltıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayı bitirdikten sonra içine elyafla doldurabiliriz. Artık mideyi kapatıyoruz tamamen. Bu sıramızda 2 tek bir eksilt yaparak bitiriyoruz. Elyafla doldurdum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Burada 18 adet sık iğnemiz var. Burada da bir sık iğne örüp bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne örüyorum.
bir tane azaltıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 12 tane sık iğnemiz kalıyor. 12 adet sık iğnem kalmıştı. Bu sırada artık hep azaltıyorum. Midesi kapanana kadar sık iğne örmeden sürekli azaltıyorum. Bir tane daha örünce kapanacak sanırım. Evet. Bu şekilde ördüm. İpimi de kestim. Bir tane zincirle sabitledim. İpimin fazlalığını içine alıyorum. Kalan kısmını da keseceğim. Şimdi kafasını monte edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gözlerini dikiyorum arkadaşlar. Ben monte ettim. Tam sihirli halkamı ortasına baz aldım. 2'şer adet bıraktım ve gözümü buraya sabitledim. Şu uzun çizgisi hafif sağa ve sola dışa doğru bakacak. Bunu da bu şekilde monte ettim. Şimdi bir bedenden bir gözden alıp bir bedenden bir gözden alarak dikiyoruz. Gözlerimiz de bu şekilde. İpimin fazlasını da boynunun altından çıkarıyorum. Düğüm atıp sabitliyorum. Kafasını da monte ettim arkadaşlar. Aşağıdan 3 adet sık iğne yukarıya çıktım. Toplu iğne ile buraya sabitledim. Yine her zamanki gibi bir bedenden bir kafasından sık iğne alıp diktim. Şu kısmına aparatı dikeceğim. Tekrar ipimi yukarı aldım. Tam ortalıyorum. Burada da yine bir bedenden bir kafadan tam ikisinin arasına yerleştiriyorum. Evet, anahtarlığımız bu kadar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Umarım örebilirsiniz sizler de.